Ülkece Engin'in katilini bulmaya çalışırken son bölümde her şey daha da karıştı. Ancak öyle ince detaylar ve ayrıntılar var ki çok büyük sürprizler yaşanacak. Ceylin'in olay anını hatırlamaya başlamasıyla beraber şüpheli listesine bomba isimler eklendi. Birazdan Engin'in katilinin kim ya da kimler olabileceği ile ilgili bomba ve şok edici ihtimallerden bahsedeceğiz. Sonrasında ise katili ele verecek olan ince detayı anlatacağız. Her saniyesini dikkatli dinleyelim çünkü çok ince ayrıntılar ve müthiş detaylar bizi bekliyor. İzleyiciler olarak birkaç bölümdür Engin'in katili üzerine yoğunlaştık. Hatta son videolarımızda ağırlıklı olarak Neva ve Cüneyt ihtimalinden bahsettik. Bu ihtimal hala güçlü bir şekilde geçerliliğini koruyor. Ancak şüpheli listesine öyle bir isim eklendi ki herkesin kafası karmakarışık oldu. Şimdi ilk olarak Neva ve Cüneyt ihtimalinden bahsedeceğiz. Sonrasında ikinci ihtimal olarak Laçin'den ve çok ilginç detaylardan bahsedeceğiz. Üçüncü ihtimalimiz ise daha karışık olacak. Evet, Engin'in katili olarak şüphelendiğimiz kişilerin başına Neva ve Cüneyt geliyordu. Bu ikilinin birkaç bölüm önce baş başa yemek yemesi, aralarında bir şeyler yaşanması dikkatleri çekmişti. Hatta Cüneyt'in Yekta'nın yerinde gözünün olması da ayrı bir detaydı. Neva ise mesleğini kaybetmemek için gözünü karartmıştı ve hatta eğer mesleğini kaybederse intihar bile edeceğini söylemişti. Son bölümde ise Neva ve Cüneyt arasında yaşanan diyalog boşuna gösterilmedi. Neva'nın Cüneyt'e bu kadarı ağır geldi demesi ve Cüneyt'in Neva'ya Ceylin'in serbest bırakılmasıyla ilgili "kendini tehlikeye atıyorsun, beni de tehlikeye sokuyorsun" demesi şüphe uyandırıcı. Peki Ceylin'in serbest kalmasının Neva ve Cüneyt'i tehlikeye sokabilecek ne gibi bir durumu olabilir? İşte bu detay Engin'in ölümü konusunda akıllara ilk olarak Neva ve Cüneyt işbirliğini getiriyor. Şimdi Engin'in ölüm sahnesini ele alalım. Her ne kadar Ceylin olay anında bir kadın saçını görse de silahı tutan kişi erkekti. Hatta mavi gömlek giymiş, eldiven takmış bir erkek eli dikkatleri çekti. Bu da demek oluyor ki olay yerinde Ceylin'den hariç 2 kişi daha vardı. İhtimalimize göre Cüneyt ve Neva ikisi birlikte olay yerindeydi. Cüneyt Engin'i vurdu ve sonrasında Neva ölüp ölmediğini kontrol etmiş olabilir. Veya delilleri yok etmek için Cüneyt'e yardım etmiş olabilir. Engin'in ölüm sahnesindeki bir başka detay ise şu: Engin, Ceylin'i bayıltan kişiyi görünce güldü ve rahatladı. İlk olarak Neva'yı görseydi böyle bir mutluluk tepkisi vermezdi. Ancak Cüneyt veya annesi Laçin'i görünce böyle bir tepki vermesi çok normal. Şimdi gelelim ikinci ihtimalimiz olan Laçin mevzusuna. Geçtiğimiz bölümde beklenmedik bir şekilde Laçin şüpheliler listesine giriş yaptı. Elbette Laçin'in şüpheliler listesine girmesine sebep olan önemli detaylar var. Şimdi bu detaylardan bahsedelim. Laçin'le ilgili 2 önemli detay dikkatleri çekti. Birincisi sigara içerken ağızlık kullanması, ikincisi ise şoförüyle ilişki yaşaması. Olay yerine birçok izmarit bulunmuştu fakat DNA izine rastlanmadı. Çünkü sigarayı içen kişi ağızlık kullandı ve Laçin'in bu tabire uygun olması onu şüpheli konuma düşürdü. Olay yerindeki sigaraları Laçin içmiş olabilir fakat bu katil olduğu anlamına gelmez. Diğer detayımız ise şoförüyle yaşadığı ilişki. Açıkçası Laçin'in Engin'i öldürmüş olabilmesine az bir ihtimal veriyorum. Aksi durumda Laçin için yazılan duygu dolu anne replikleri, oğluna olan düşkünlüğü ve Ceylin'in annesiyle aynı acıyı paylaşması biraz garip olur. Fakat bu dizide her şey olabiliyor. Cüneyt peruk takıp Engin'i öldürse bile şaşırmayız. Evet, Laçin'le ilgili ihtimallerimizden biri de Engin tarafından tehdit edilebilir olması. Engin hapse ilk girdiğinde televizyonda Yekta'nın röportajını izledi ve Yekta'nın yanında Laçin'i gördü. Sonrasında ise intikam listesine annesini de yazmıştı. Belki de Engin annesinin şoförüyle olan ilişkisini biliyordu ve bunu ifşa etmekle tehdit etmiştir. Yekta'dan fazlasıyla korkan Laçin de bu durumun ortaya çıkmaması için az da olsa bir ihtimal şoförüyle birlikte işbirliği yapıp oğlunu öldürmüş olabilir. Şoförüyle olan konuşması da bir hayli ilginçti. Şoförünün onu her şeyden koruduğunu ve onu hiç bırakmayacağını söylemesi şüphe uyandırdı. Ancak ben yine de Laçin'in katil olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Bildiğiniz gibi senaristimiz hedef şaşırtmayı seven birisi ve Çınar meselesinde bile birçok kişi şüpheli konuma düşmüştü. Evet, Laçin olay yerine geldi fakat belki de Engin'i bekleyip onunla kaçmak istemiştir. Üçüncü ihtimalimiz ise şu şekilde: belki de Engin'i zehirleyen kişilerle öldüren kişiler farklı birileridir. Mesela Neva ve Cüneyt zehirlemiş olabilir, Laçin ve şoförü veya başka birisi öldürmüş olabilir. Fakat katil her kim çıkacaksa onu ele verecek olan çok ince bir detay var. Şimdi gelelim bu konuya. Son 2 bölümde ilginç bir detaydan bahsedildi. Ceylin olay anını hatırlamaya çalışırken sürekli bir kokudan bahsetti. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde ise şampuan kokusu aldığını söyledi. Önceki bölümlerde de çam kokusundan bahsetmişti. Kısacası katili ele verecek olan ince detay çam kokulu şampuan olacak. Ceylin veya Ilgaz bu kokuyu kimde alırsa veya bununla ilgili bir detaya ulaşırsa işte o zaman düğümler çözülmeye başlayacak. Peki sizin şüpheliniz kim? Sizce Engin'i öldürmeyi planlayanlar kimler? Yorumlara mutlaka yazın. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.